Arkadaşlar merhaba. Gene yollardayız. İstikamet Antalya Alanya Senze Garden Holiday Club Otel. Hadi bakalım yola çıkalım. Oteli beraber keşfedelim. Otelde görüşmek üzere. Saat 3 gibi Senze Garden Holiday Club Otel'e vardık. Ne yazık ki otel ilk girişimiz güzel olmadı. Bize otelde boş oda olmadığını, başka bir Senze Oteli'nden oda verebileceklerini söylediler. Bizse bu otelden rezervasyon yaptığımızı ve bu otelden oda istediğimizi belirttik. Yaklaşık 1 saat beklettiler. 1 saat sonunda odamıza geçtik. Biz standart oda almıştık. Sanırım standart odalarda boşluk yoktu. Bize standart geniş oda verdiler. Oda gerçekten büyüktü. Güzel bir odaydı ama odadaki her şey yıpranmış. Bir revizyondan geçmesi gerekiyor. İlk girişte gene büyük bir dolap, bir televizyon ve 4 tane yatak vardı. Yatakların rahatlığı orta düzeydeydi. Odanın en güzel yeri balkonuydu. Gerçekten çok güzel manzaralı bir balkonu vardı. Şimdi gelin beraber bu manzaraya bakalım. Odayla ilgili en büyük sıkıntımız odanın 3. katta olmasıydı. Bizim bir bebeğimiz var ve bebekle 3. kata inip çıkmak gerçekten çok zor oldu. Odanın güzel bir banyosu vardı. Geniş bir banyosu. Sıcak su her zaman vardı. Banyo ile ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Banyoda gene duş jeli, terlik, şampuan, kulak çöpü gibi birçok şeyi koymuşlar. Bu konuda bir eksik yoktu. Bu otelde en büyük sıkıntı bir yere gitmek için ya yokuş çıkacaksınız ya da yokuştan aşağı ineceksiniz. Otelin düz bir yeri ne yazık ki yok. Eğer bir çocuğunuz varsa veya belli bir yaşın üstündeyseniz bu otele gelmeden önce bir defa daha düşünün. Çünkü bu yokuşlar sizi çok zorlayacaktır. Gene böyle bir yokuşu çıkarak otelin aqua parkına gittik. Buradaki aqua parka 2-3 defa gitme imkanım oldu. En tepeye yapılmış olmasından mı bilmem. Genelde boştu. Burada her zaman şezlong ve şemsiye bulabilirsiniz. Büyük bir havuzu var. Rahat bir şekilde yüzebilirsiniz. Gene 3 bantlı kaydırak var. Kaydırakların çalışma saatleri 10-12 arası ve 3-5 arasında hizmet veriyor. Aquapark'tayken dikkatimi çeken bir nokta zipline oldu. Belli bir ücret karşılığında zipline'ı kullanabilirsiniz. Makul bir ücreti var. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Aquapark'ın hemen yanında Aqua Bar var. Bu bar sabah 10, akşam 5 saatleri arasında hizmet veriyor. Bu barda oturuyorsanız mutlaka burada gözleme yapan ablanın gözlemelerini denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli gözlemeler yapıyor.
şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Bu bölümde otelin yemekleri hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. Öncelikle restoranın çalışma saatlerine beraber bakalım. Kahvaltı 7-9.30 arası, geç kahvaltı 9.30-10.30 arası, öğle yemeği 12.30-14 arası, gözleme 11-16 arası, kahve pasta saati 12-18 arası, akşam yemeği 19-21 arası, gece çorbası 23 sabah 6 arası. En sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Yemekler ne yazık ki çok lezzetli değil. Orta ve ortanın altında diyebilirim. Ancak çeşit çok fazla. Yemek yiyebileceğiniz alan çok fazla. Bu nedenle otelde kesinlikle aç kalmazsınız. Özellikle sahil kısmında bulunan barda pizza ve hamburger yemenizi şiddetle tavsiye ederim. Burada gerçekten harika pizzalar yapılıyor. Otel restoranının en güzel yanı eşsiz bir manzarasının olması. Bu manzara eşliğinde yemeklerinizi keyifle yiyorsunuz. Şimdi gelin beraber bu muhteşem manzaraya bakalım. Eğer restorandaki yemekleri beğenmediyseniz barbeküye gitmenizi tavsiye ederim. Barbekü 14 ile 18 saatleri arasında açık. Özellikle tavuk gününde mutlaka buraya uğrayın. Dur böyle. Gel. Dur. Şimdi gelelim otelin en beğendiğim kısmı olan plajına. Otelin plajı gerçekten çok güzel. Her zaman şezlong ve şemsiye bulabilirsiniz. Şezlong ve şemsiye sıkıntısı olmuyor. Bunun yanında denizi çok temiz. Önünde bir dalga kılan var. Bu nedenle hep dalgasız. Ben burada keyifle yüzdüm. Sizlerin de keyifle yüzeceğinize inanıyorum. Plaja odanıza bağlı olarak uzun bir yürüyüşle veya yürümek istemiyorsanız saat başı kalkan shuttle servislerle gelebilirsiniz. Az önceki bölümde de söyledim. Bu bölümde de tekrar edeyim. Plaja geliyorsanız mutlaka pizzayı denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel pizza yapıyorlar. Otelin plajını
gece de kullanabilirsiniz. Ben geceleyin de denize girdim. Çok keyif aldım. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi gelin birlikte otelin ana havuzuna yürürken sizlere otelin sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetleri anlatayım. Öncelikle ücretsiz hizmetler. Havlu servisi, 24 saat yerli alkollü ve alkolsüz içecekler, kaydırak, günlük animasyon, aktivite ve şovlar, mini kulüp, 4-13 yaş arası, mini disco, masa tenisi, dart, Türk hamamı, sauna, bahçe spor aletleri, sahil, aquapark ve havuzlarda şezlong, şemsiye ve minder. Ücretli hizmetlere gelirsek sağlık hizmetleri, çamaşır yıkama ve ütü, araç kiralama transfer hizmetleri, alışveriş merkezi, sahilde su sporları, nargile, telefon ve faks hizmetleri, tenis kortu, gece aydınlatması, odalardaki emanet kasalar, kablosuz internet bağlantısı, taze meyve suyu, ithal içecekler, kokteyller ve vitamin var. Otelin tam ortasına büyük bir havuz konmuş. Bu havuzun kenarlarında yeterli şezlong ve şemsiye var. Şezlong ve şemsiye sıkıntısı yaşamazsınız. Bu havuzun hemen yanında da otelin en büyük barı olan havuz bar var. Bu bardaki içecek kalitesi orta düzeyde. Havuzun kenarında burada keyifle içeceklerinizi içebilirsiniz. Bu otelde çocuklar için neler var derseniz çocuk parkı var. Çocuk parkının hemen yanında da mini kulüp var. Mini kulüp 4-13 yaş arası çocuklara hizmet veriyor ve akşamları da çocuklar için mini disco oluyor. Bu otelde çocuklarınızla beraber keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Otelin en beğendiğim yönlerinden biri birçok yerinde harika manzarasının olması. Bu harika manzaralar eşliğinde çok güzel resimler çekinebilirsiniz. Şimdi gelin birlikte sahilde bulunan diskoya doğru yürüyelim. Yürürken de ben size otel misafirlerin Google yorumlarda yaptıkları yorumları okuyayım. Bugün 30 Ağustos itibariyle son yapılan yorumları okuyorum. Furkan Uğur şöyle demiş. Merhaba. Otelin bu kadar güzel bir konuma sahip olup bu kadar kötü bir şekilde kullanıyor olması gerçekten çok üzücü. Harika bir manzara, harika bir doğa, harika bir deniz. Zaten söylenecek güzel şeyler de bu kadar. Gelelim otelin kötü yanlarına. Öncelikle odalar gerçekten eski, bakımsız ve temiz değil. Otelin yerleşimi insanı tamamen yoracak şekilde. Kesinlikle düz ayak bir yer değil. Ve işin daha kötüsü hiçbir sosyal alan birbirine yakın değil. Sahilden havuza gidebilmek için 10 dakika yokuş tırmanmak gerekiyor. Ya da odanızdan restorana gidebilmek için ciddi bir efor harcamanız gerekiyor. Bundan şu an için sadece aklıma geldiği için yazdım. Ama oteldeki her şey birbirine uzak. Bir yerlere ulaşabilmek için gerçekten yoruluyorsunuz. Tabii ki yürümek zorunda değilsiniz. Her saat başı shuttle aracı otelin içerisinde tur atıyor. Yer bulabilirseniz ya da saatini yakalayabilirseniz kullanabilirsiniz. Otel personelinin ciddi bir eğitimden geçirilmesi şart. Restoran kısmındaki masa örtülerine ters silmek mi dersiniz? Birbirleriyle küfürlü konuşmalar mı dersiniz? Hatta daha kötüsü nasıl olsa yabancı misafirler anlamıyor diye yabancı misafire dahi küfür edildiğine şahit oldum. Havuz başındaki bardan içecek alabilmek için en az 15 dakikanızı ayırmanız gerekiyor. Çünkü sıra hiç eksik olmuyor. Yemek çeşitleri çok az. 5 gece tatil yaptık. Sadece bir kere köfte yiyebildik. Onun haricinde kırmızı eti ara ki bulasın.
İçecek kısmına zaten değinmiyorum bile. Biz alkol kullanmayan bir çiftiz. Koca tatil boyunca kola ve fantadan başka bir şey içmedik. Otel kendisini Ut'ta her şeye dahil konsepte sahip olarak adlandırıyor. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Ut'ta her şeye dahil konsepte Türk kahvesi ya da dondurma nasıl parayla satılabilir? Benim aklım fikrim almıyor. Özetle bu oteli asla tavsiye etmiyorum. Ne yediğiniz içtiğinizden keyif alırsınız, ne odanızda huzurla yatabilirsiniz. Tatil boyunca sürekli yokuş tırmanıp yorulup sürekli şikayet edip tatilinizi rezil edersiniz. Remzi Yıldız şöyle demiş. Bu otele ikinci defa gelişimiz. Her şey çok güzeldi. Her şey için teşekkür ederim. Yemekler lezzetliydi, sunumu çok iyiydi. Aşçıbaşı Bilal Usta'ya teşekkür ediyorum. Hizmet için Kadir Şef'e teşekkürlerimi sunarım. Seneye görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Andre McCart şöyle demiş. Ben İskoçyalıyım. Evet 5 yıldız değil, tamamen 3,5 yıldız. Bir içki için kuyruktasınız. Wi-Fi ücreti ürün başına günlük 3 eurodur. Yemekler iyi ama harika değil. Yürüyemiyorsanız gelmeyin. Bu bölümde biraz da otelin diskosundan bahsetmek istiyorum. Otelin diskosu özel bir işletmeye verilmiş. Burada içtiğiniz her şeyin ücretini ödemek zorundasınız. Benim diskoya tanışmam şöyle oldu. Diskoya geldim. Biraz dans etmek istedim. 1-2 dakika dans ettikten sonra yanıma garsonlar geldi. Ne içeceğimi sordular. Bir şey içmeyeceğimi söyledim. Ancak konseptin böyle olduğunu, bir şeyler içmek zorunda olduğumu söylediler. Bu hoşuma gitmedi. Biraz dans edip bir şeyler içebilirdim. Ancak garsonların bu tutumu nedeniyle hiçbir şey içmedim. Bence Urt'la her şey dair otellerde bu tür yerler özel işletmelere verilmemeli. Sizlerle bundan önceki videoda Armas Pemal Beach'i incelemiştik. Orada da disco vardı. Oranın barından ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorduk ve hiçbir rahatsız edici tutumla karşılaşmadım. Çok güzel bir şekilde orada eğlenmiştim. Buradaki disco hakkında aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Buradaki personelin davranışları hoşuma gitmedi. Diskoyu tavsiye etmiyorum. Şimdi siz otelin akşam animasyonunu izlerken ben de oteli genel olarak yorumlamak ve puanlamak istiyorum. Öncelikle Google yorumlara bakalım. Otelin Google yorumlardaki ortalaması 3.7. Otelin TripAdvisor'daki ortalaması 5 üzerinden 4. Şimdi gelelim benim puanlarıma. Puanlarım 5 üzerinden. Öncelikle yemeklerle başlamak istiyorum. Yemeklerin lezzeti fena değildi. İçecek kalitesi orta düzeydeydi. Yemeklere 3 veriyorum. Havuzlar yeterliydi. Şezlong ve şemsiye yeterliydi. Havuzun hijyeni orta düzeydeydi. Ancak havuzlara gitmek için büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Havuzlara 3 veriyorum. Personel iyi değildi. İyi bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Bence otel iyi yönetilmiyor. Personele 2 veriyorum. Plaj çok güzeldi. Deniz çok güzeldi. Plaja 5 veriyorum. Temizlik orta düzeydeydi. Temizliğe 3 veriyorum. Odaların manzaraları çok güzel. Ancak odalar eski. Bir revizyondan geçmesi gerekiyor. Odaya 3 veriyorum. Animasyon orta düzeydeydi. Çok eğlendiğimi söyleyemem. Animasyona 3 veriyorum. Otele genel olarak 3 veriyorum. Son söze gelirsek video boyunca söylediğimiz her şeyi toparlamak gerekirse. Öncelikle küçük çocuğunuz varsa ya da belli bir yaşın üstündeyseniz bu oteli kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buradaki yokuşlar sizi fazlasıyla yorabilir. Bu videodaki bütün yorumlar bana ait ve benim bakış açımdan. Başkalarının yorumları çok daha farklı olabilir. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Eğer bu otele gelecekseniz bu otelle ilgili tüm yorumları okuyun. Bu otele gelen bir yakınınız varsa onu dinleyin. Bu otelle ilgili videoları izleyin. En doğru kararı her zaman siz verirsiniz. Senza Garden Holiday Club Otel ile ilgili tüm sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese iyi tatiller. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli.
yorum atarsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.